olarak ne zaman ve neden influencerlardan nefret eden bir toplum haline geldik? Ne oldu da influencer kelimesini duymaya başladığımızda böyle tüylerimiz diken diken oldu ve olumsuz şeyler düşünmeye başladık. Ve bunun akabinde de aslında içerik üretici olmak istiyorum ama influencer gibi görünmek istemiyorum kaygısı ortaya çıktı. Bugün bu kaygıdan yola çıkarak bu videoda bir şeyleri konuşalım ve belki netleştirelim istiyorum. Bu videonun ortaya çıkma amacı yine tabii ki sizlerden gelen mesajlar doğrultusunda oldu. Bana gelen bir mesajda şöyle diyordu. Ben bir diyetisyenim, içerik üretmek istiyorum, uzmanlığımla bilgi vermek istiyorum ama bir influencer gibi görünmek istemiyorum, işbirlikleri yapmak istemiyorum. Bu mümkün mü? Hepimiz bir influencer mıyız? İçerik üreten herkes influencerlar gibi işbirliği yaparak mı para kazanmak zorunda? Biraz bu kavramların bence anlaşılmadığını ya da yanlış anlaşıldığını düşündüğüm için önce biraz kavramları anlayarak başlayalım istiyorum. İçerik fikrinin ortaya çıkmasındaki ikinci temel sebep de aslında son birkaç haftadır influencerlar, etkileyiciler, sosyal medya fenomenleri ve bunların tüketici davranışlarının aslında olumlu olumsuz etkileri ve tutumları ile ilgili çok fazla şeyler okuduğum, araştırdığım için. Çünkü yüksek lisansımın son proje dönemindeyim inşallah. Yazıp verirsem bitecek ve konum da tam olarak bunlarla ilgili. O yüzden son 2-3 hafta çok fazla makale okuyorum. Bununla ilgili kaynaklar okuyorum, kitaplar okuyorum ve okuduğum şeyler de aslında boşa gitmesin istiyorum. Çünkü satır aralarında çok güzel şeyler buluyorum. O yüzden bunları olabildiğince sadeleştirip anlayabileceğimiz bir dilde aktarmak istiyorum. Bugün de konuşacağımız şeylerin arasında bu makalelerden aldığım satır araları olacak. Onların da linklerini açıklamaya ekliyor olacağım. İlginizi çekiyorsa, okumak istiyorsanız linkleri açıklamada bulabilirsiniz. Şimdi öncelikle dediğim gibi bir kavramları anlayarak başlayalım istiyorum. İçerik üretici nedir ve influencer nedir? Neler yaparlar? Aslında etki alanları nelerdir? Görevleri ve sorumlulukları nelerdir? Birazcık bunlara bakalım. Aralarındaki farka bakalım. Dijital içerik üretici kavramına baktığımızda ne diyebiliriz? En basit haliyle sosyal medya platformlarında İçerik üreten, bu içeriklerde bilgisini, ilgi alanlarını, tecrübelerini aktaran ve bir kitle, bir topluluk oluşturan kişilere içerik üreticiler diyebiliyoruz. Şimdi burada okuduğum makalelerde satır aralarında çizdiğim yerler var. Onlardan da böyle minik bir alıntı yapmak istiyorum. Şimdi makalede diyor ki sosyal medya ağlarını yetkin bir şekilde kullanmayı bilen, yeni medya araçları vasıtasıyla içerik oluşturan, oluşturduğu içeriği paylaşan, belirli bir hayran kitlesine sahip olan bu paylaşımlar ve reklam işbirlikleri karşılığında bir gelir elde eden kullanıcılara en genel kullanımıyla dijital içerik üreticisi adı verilmektedir. Dijital içerik üretilen platformlara göre farklı kavramsallaştırmalara sahip olan dijital içerik üreticileri YouTuber, TikToker, Instagram fenomeni veya influencer olarak da adlandırılmaktadır. Ancak bu tanımlamalar dar bir alanı kapsamaktadır. Bu nedenle çalışmalar doğrultusunda internet tabanlı kullanılan tüm ağları kapsayan ve bir çatı terim görevini üstlenen dijital içerik üreticisi kavramsallaştırması daha uygun görülmüş ve tercih edilmiştir. Influencer tanımına bakacak olursak, influencer tanımında ise geniş veya niş bir kitleye hitap ederek takipçilerinin satın alma kararlarını etkileyebilen, markalarla işbirliği yapan, ürün, hizmet öneren kişilerdir diyebiliriz en basit haliyle. Yani aslında burada baktığımızda hepimiz birer içerik üreticisiyiz ama hepimiz influencer değiliz. Aslında burada şöyle özetleyebiliriz. Influencerlar içerik üreticilerdir ama her içerik üretici olan influencer değildir. Influencer olabilmek için bir marka ile işbirliği yapmak, bir markanın ürününü tanıtmak, o ürün ya da hizmetle insanları etkilemek önemli. Buradaki çerçeve böyle çizilmeli aslında. Yani aslında influencer dediğimiz şey Türkçe'ye çevirdiğimizde etkileyen, etkileyici. O yüzden eğer ben içerik üretici olmak istiyorum ama influencer olmak istemiyorum gibi bir kaygınız varsa gördüğümüz gibi influencer olmak zorunda değiliz. Bizim adımız dijital içerik üretici. Yani dijital içerik üreticiyi bir çatı gibi düşündüğünüzde onun altında alt kavramları var. TikToker, YouTuber, influencer, Instagrammer gibi. O yüzden siz bir içerik üretici olarak influencer olmak durumunda değilsiniz bu bağlamda. Şimdi influencerlara karşı bizim algımız neden negatifleşti? Birazcık bunu irdeleyelim istiyorum. Çünkü hala bence az önceki kavramdan sonra yine evet ya ben içerik üreticisi olabilirim ama bence günün sonunda beni de influencer gibi düşünecekler gibi bir kaygısı olacak çoğu kişinin. Şimdi influencerların aslında negatif olarak düşünülmesinin bir sürü sebebi olabilir ama ben burada 3 tane başlık üzerine konuşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi reklam bombardımanına tutulmak.
sunmamız. Yani aslında tüketiciler tarafından baktığımızda bir influencer'ın temel görevlerinden bir tanesi tüketicinin aslında satın alma davranışlarını yönetmek, yönlendirmek ve bu bağlamda da tüketicinin zamandan, paradan tasarruf etmesini sağlamak diyebiliyoruz. Ama abartan influencer'lar olduğunda, ki son zamanlarda çıkanlar maalesef böyle, bunu abarttıkları noktada ne oluyor? İnsanlar sıkılabiliyor ve diğer taraftan baktığımızda o influencer olan kişi diyor ki ya ben çok güzel içerik üretiyorum. Bakın kendince güzel olduğunu düşünüyor. Sürekli link veriyorum. Sürekli linklerle insanları işte beslemeye çalışıyorum ama takipten çıkıyorlar. Takip etmiyorlar ve ben para kazanamıyorum. İşte bunun temel sebebi bu. İnsanlar çünkü reklamlardan bıktı. Ve aslında bu para kazanma çemberi bir noktada şuna döndü. Bugün X markasını öneriyor, yarın Y markasını öneriyor, başka bir gün başka bir markayı öneriyor ve önemli olan aslında şu, burada güveni zedeleyen şey şu, bu markaların içeriklerinin ya da amaçlarının, anlamlarının birbirinden tamamen farklı olması. Yani örneğin bir gün organik, çevre dostu bir marka öneriyorsak, hayvanlar üzerine test yapılmayan bir marka öneriyorsak, ertesi gün bunun tam tersi, çok zıttı bir ürün önerdiğimizde tüketici tarafında şu, ne oluyoruz, hani neden böyle oldu? Dün başka bir şeydik, bugün başka bir şey olduk. İşte burada influencerların o çerçeveyi iyi çizmesi gerekiyor. Amaçlarını iyi belirlemeleri gerekiyor ki bana güvenmiyorlar algısı bir nebze olsun artık kırılsın. İkinci bence en önemli sebeplerden bir tanesi sahte takipçiler ve gösterişli hayatlar. Şimdi influencer olmak istiyorum, influencer olacağım ama takipçi de lazım bana noktasına geldiğimizde çoğu kişi önce emek vermeden çok hızlı bir şekilde o gösterişli rakamlara erişmek ve sonrasında işbirlikleri yapmak istiyor. Yani bunun böyle olduğunu düşünüyor. Bu oldukça yanlış bir algı ve maalesef hani günümüzde bunu yapan ajanslar var mıdır? Vardır. Yani önce sayfaya bot takipçileri doldurup ondan sonra işbirlikleri alacağını düşünenler vardır ama tabii ki markaların artık bu noktada gözü açıldı. Yani öyle her takipçisi yüksek olana artık markalarda hadi gel işbirliği yapalım deniyor. O yüzden bunu yaptığında influencerlar işte bizi negatif etkiliyorlar. O yüzden de içerik üretmek istiyorum ama influencer olmak istemiyorum kaygısı ortaya çıkıyor. Ve yine bir diğeri gösterişli hayatlar. Şimdi şöyle bir algı da oluyor. Görüyoruz işte TikTok'ta ya da Instagram'da lüks hayatlar, villalar, şatafatlar, işte sürekli şıkır şıkır gezen kadınlar. Influencerlık birazcık böyle düşünülüyor karşıdan bakıldığında. Yanlış mı? Değil. Eksik mi? Evet eksik. Yani baktığımızda bütün influencerlar zengin mi ya da bütün influencerlar lüks bir hayat mı yaşıyor? Buna evet diyemeyiz. Bir de influencerlardan nefret etme sebebimiz aslında bu gösterişli hayatlarda. O ürünü kullanmıyor. O daha pahalı bir ürün kullanıyor. Bana ucuz bir ürün öneriyor. Ya da işte kendisi çok lüks bir hayat yaşarken ben onu takip ediyorum ve onu para kazandırıyorum. İstemiyorum, takipten çıkıyorum gibi şeyler oluyor. Yani bu noktada aslında tüketicinin influencerlara güvenmeme sebebi de bunlardan bir tanesi. Bir diğeri ise dikkat için her şey mübahtır kültürü. Viral olmak adına yapılan saçma sapan şovlar, saçma sapan içerikler insanları o kadar irite ediyor ki bir noktadan sonra çok takipçisi olsa bile o kişi maalesef aldığı o işbirliklerinden istediği sonuçları alamıyor. Çünkü bir kere o tüketicinin güvenini kırmış oluyor ister istemez. Yani sırf viral olayım, hızlıca büyüyeyim, çok takipçim olsun diye yapılan içerikler ya da yapılan paylaşımlar baktığımızda evet kocaman bir balon. Takipçisi yüksek, viral olmuş, çok izleniyor. Ama baktığında tüketiciyi olumlu etkileme tarafında etkileme tartışılır. O yüzden işte bu da bizim influencerlara karşı güvenimizin kırılmasının temel sebeplerinden bir tanesi. Şimdi bir de bana kalırsa bunun Türkiye boyutu var. Yani globalde influencerlara karşı bu kadar nefret, bu kadar işte kötü yorum var mıdır? Zannetmiyorum. Yani yurt dışında influencer marketing bu kadar bizdeki kadar bence kötü algılanmıyordur. Birçoğumuz da bence böyle düşünüyordur. Bunun en temel sebeplerinden bir tanesi ekonomik boyutu. Ekonomik zorlukların olduğu dönemlerde veya ekonomik zorlukların olduğu ülkelerde kolay para kazanmak, işte yattığın yerden para kazanmak kavramı birazcık insanları gerçekten üzebiliyor, sinirlendirebiliyor. O yüzden influencerların bu yanlış tutumları, influencerların bu yanlış algıları, yaptıkları yanlış içerikler de insanlarda maalesef nefrete sebep oluyor. Bu nefret neticesinde de tabii ki bu işlere yeni başlamak isteyenler de korkuyor, kaygılanıyor ve onlar gibi olacaklarını düşünüyorlar.
sapla samanı birbirinden ayırmak gerekiyor. Ama tabii ki bu bir sektör olduğu için, bu bir iş kolu olduğu için ne oluyor? Kurunun yanında yaş da yanıyor. Yani sen ne kadar iyi olursan ol, ne kadar güven vermeye çalışırsan çalış. Senin bir kitlen var zaten, o kitle sana güvendiği için seni tercih ediyor. Ama adın influencer olduğu için ne oluyor? Genel olarak influencer'ım ya da içerik üreticiyim dediğinde bir böyle mesafeli bakanlar da oluyor. Tabii ki bu da ister istemez ne oluyor? İçerik üreten o influencer'ın hevesini köreltebiliyor. Ve bu ekonomik bağlamda şöyle şeyler var işte. 2 tane kesim var. Bir tanesi diyor ki ya onlar da yattığı yerden para kazanıyor. Hiçbir şey yapmıyor. İşte ben de onun verdiği linke tıklıyorum. Ona gidiyorum para kazandırıyorum. Benim üzerimden zengin oluyor diyor. Bir tane daha kitle var diğer tarafta. O da diyor ki ya diyor bak ne güzel yapıyor. Keşke ben de yapsam diye yola çıkıyor. Ondan sonra bir anda yine nefrete dönüşüyor. Diyor ki ama zaten ne yapıyor ki diyor. Hani ben daha ağır işler yapıyorum. İşte burada bir kıyas devreye giriyor ve bu kıyas da nefrete sürüklüyor insanları. Ekonomik zorlukların yaşandığı ülkelerde ki Türkiye son zamanlarda gerçekten bu noktada, yani artık bunu kabullenmek durumundayız. Şimdi böyle olduğunda sabah 5'te kalkıp işe giden, ağır sanayide çalışan, işte tüm gün ofiste patron baskısıyla çalışan insanlar sosyal medyaya girdiklerinde, o influencer hayatlarını gördüklerinde, gerçekçi olmayan şatafatlı hayatları gördüklerinde ister istemez sinirleniyorlar ve tabii ki kıyaslamaya giriyorlar. Hani benim yaptığım iş mi, onun yaptığı şey mi? Bakın şey mi? Onu bir iş ya da bir meslek olarak da görmüyor. Zaten baktığımda mesela okuduğum makalelerde gördüğüm kadarıyla literatürde de bununla ilgili çok ikili fikirler var, tezler var. Mesela bir taraf diyor ki bu bir meslektir, günümüzün ve geleceğimizin mesleklerinden ve iş kollarından biridir. Bir diğeri diyor ki bu bir meslek değildir. Biz bunu meslek olarak kabul edemeyiz. Böyle olduğunda, bu ikilikler de ortaya çıktığında, özellikle Türkiye'de influencerlık iş, meslek ya da herhangi emek sarf edilen bir şeymiş gibi görünmüyor. Ama arka tarafa baktığımızda aslında çok büyük emek sarf edilen bir iş. Bana kalırsa tabii ki geleceğin mesleklerinden de bir tanesi dijital içerik üreticilik, influencer pazarlama, bunun ajansları, yani influencer marketingin bir ajansı varsa ve bunun altında da bu işin emekçileri varsa bu bir emektir, iştir, meslektir. O yüzden hani tamam şöyle şeyler olabilir. Bunun bir okulu yok, bir uzmanlığı yok, okunmadı. Bir okul okumadık bununla ilgili ve bu bir meslek değildir. Olabilir. Ama bu bir iş midir? İştir. O yüzden içerik üretici, influencer, fenomen adı her neyse yapılmak isteniyorsa ve girilmek isteniyorsa negatif olduğu kadar pozitif algılar da var. Bu düşünülmeli ve o geleceğin işleri, geleceğin meslekleri statüsünde yer alan bu iş koluna aslında ne kadar erken girersek o kadar faydalı olacaktır bizim için. Şimdi bir sürü negatif şeyden bahsettiysek ki negatiflikler zaten genel olarak herkesin aklındaki şeyler olduğu için bunlarla girmek ve bunları netleştirmek önemliydi. Hiç mi olumlu bir şey yok bu influencerlığın ya da içerik üreticiliğin? Ya da ben içerik üretici olmak istiyorum ama influencer olarak anılmak kötü mü? Hiç iyi bir tarafı yok mu? Günümüzde içerik üreticilik, influencerlık böyle çok sert bir zeminde mi? Biraz da buna bakmak gerekiyor aslında. Influencerlık ya da içerik üreticilik pazarlama tarafında oldukça değerli. Pazarlama literatürüne baktığımızda da oldukça kıymetli. Çünkü artık tüketiciler tarafında geleneksel pazarlamadan ziyade o modern pazarlama tarafına geçtiğimizde influencer pazarlaması, içerik üreticilerle yapılan, işte UGC içerik dediğimiz kullanıcıların oluşturduğu içeriklerle yapılan pazarlama çalışmaları hem maliyet açısından çok daha konforlu hem de tüketicilere ulaşmak ve satışı kapatmak açısından oldukça yeterli. Şimdi bir tane çalışmada bakın şöyle söylüyor. Yapılan tanıtım ve reklam içeriğinin etkileyiciliği, dilinin samimiyeti ve sadeliği, takipçilerle etkileşim, takipçilerin içeriğe katkısına izin verilip teşvik edilmesi katılımcıları sempatiyle karşılanmaktadır. Katılımcıların büyük bir kısmı ihtiyaçlarına yönelik tanıtım ve reklamları izleyerek güven, bağlılık, merak, heyecan ve sempati duyduğu influencerlardan etkilenerek satın alma gerçekleştirmiştir. Bir diğer çalışmada da şöyle diyor. Geleneksel reklamlara karşı ilgi ve sempatisine giderek kaybeden tüketicilere ulaşabilmede çok büyük bir potansiyel taşıyan influencer pazarlama, pazarlamanın genç yüzü olarak görülmelidir. Bu pazarlama yaklaşımı hatırlı pazarlama ya da ağızdan ağza pazarlamanın dijital versiyonu olarak da
adlandırılmaktadır. Yani gördüğümüz gibi influencerlığın veya içerik üreticiliğin elbette ki olumlu yanları var ki bana kalırsa olumsuz yanlarından daha çok olumlu yanları var. Pazarlama tarafından ve markalar tarafından baktığımızda okuduğum gibi bunların en başına gelen şey geleneksel reklamcılık mı, modern reklamcılık mı noktasında aslında önümüze çıkıyor. İçerik üretici olmak istiyorsunuz ama influencer olmaktan korkuyorsunuz. Olabilir. Şimdi içerik üretici olarak her birimiz birilerini influence ediyoruz aslında. Yani burada ben bir şeyler anlatıyorum. Herhangi bir markayla işbirliğim yok ama sağımda solumda gördüğünüz herhangi bir şey sizin dikkatinizi çekebilir. Bir kitap sorabilirsiniz. Kullandığım ışığı sorabilirsiniz. Her şeyi sorabilirsiniz ve ben size bunu önerdiğimde aslında sizi influence etmiş oluyorum. Ve bu bağlamda şunu düşünmüyorum. Ben bir influencer'ım, insanlar beni kötü algılayacak. Hayır, böyle düşünmüyorum. O yüzden de işte markalar da bunu düşünerek influencer pazarlamasını tercih ediyorlar. Çünkü tüketicilerin aslında birinden, yani güvendikleri birinden, samimi buldukları birinden etkilenme oranları çok daha yüksek. O yüzden markalar da artık günümüzde pazarlama bütçelerinin büyük bir kısmını influencer pazarlamasına, içerik üreticilerle yaptıkları pazarlama çalışmalarına aktarıyorlar. Yani burada sadece sürekli ürün ya da işte link veren, ürün gösteren influencerları düşünmemeniz gerekiyor. Burada düşünmeniz gereken şey aslında işte UGC dediğimiz, az önce söyledim, bir uzman tarafından değil ya da işte o ürünün uzmanı tarafından değil, kullanıcısı tarafından oluşturulan içerikler. Bu insanları rahatsız etmez ama ne zaman etmez? Samimi olduğunda etmez, güven verdiğinde etmez. Bir diğer olumlu tarafı ise yine az önce okuduğum gibi ağızdan ağıza pazarlama. Benim daha önce Instagram'da paylaştığım bir videom vardı. Bana en çok müşteri kazandıran pazarlama yöntemlerinden bir tanesi ağızdan ağıza pazarlama. Şimdi ağızdan ağıza pazarlama tüketiciden tüketiciye olabilir ya da işte içerik üreticiden tüketiciye olabilir. Düşünelim, yani bir arkadaşımızın bize önerdiği bir şeyi almak konusunda daha eğilimliyiz. Yani karşımıza çıkan sponsorlu bir reklama mı daha çok güveniriz yoksa arkadaşımızın kullandığı bir ürüne mi daha çok güveniriz? Birinden duymak, birinden öğrenmek ve ondan gelen referansla o ürüne ya da hizmete sahip olmak bizi daha güvende hissettiriyor. Yine az önce geldiğimiz noktada işte ne demiştim? Tüketici bu noktada zamandan ve paradan tasarruf etmiş oluyor. Yani ben bir ürün alacağım zaman saatlerimi araştırmakla geçirmek durumunda kalıyorsam ama güvendiğim bir influencer o ürünü kullandıysa bana güven verir ve evet, alırım. Benim 2015'ten beri takip ettiğim ve hala takip etmeye devam ettiğim influencerlar var. Ortalamada yaşlarımız hep aynı onlarla. Mesela bir tanesi kıvırcık saç bakımı ile ilgili içerikler üretiyor. Birisi cilt bakımı ile ilgili, birisi makyajla ilgili ve yine influencerlığın bence en güzel taraflarından biri öğretici olmaları. Yani içerik üreticiliğin, artık adına ne derseniz deyin, hiç fark etmez. Mesela ben 2015'te ilk takip etmeye başladığım influencerlardan işte makyaj yapmayı öğrendim. İşte kontür nedir onlardan öğrendik. İşte allık nereye sürülür, highlighter nedir, nereye sürülür, işte kaş farı nasıl kullanılır. Bunları hep aslında onlardan öğrendik düşündüğümüzde. Ne oldu tabii? O zamanın influencerları şu anda fenomenler oldu. Yani daha ünlü, daha tanınan ve insanlar tarafından güvenilen. Şimdi ortaya çıkan influencerlar ya da yeni başlamak isteyenler hızlıca popüler olma kaygısıyla az önce konuştuğumuz gibi işte viral olsun, ne olursa olsun yeter ki ünlü olayım kaygısıyla içerikler üretmeye başladılar. İşte öyle olduğunda da ne oluyor bu sefer? Genel olarak influencerlar güvenilmez olarak nitelendiriliyor ama öyle değil. Yani güvendiğimiz influencerları düşündüğümüzde güvenmediklerimize göre çok daha fazla. Yani fenomenleri aslında burada ayrıştırmak gerekiyor. Aslında burada tüketiciye çok büyük bir görev düşüyor. Yani hepimiz içerik üretici olduğumuz kadar tüketiciyiz de. O yüzden kimi tüketeceğimizi, kimi izleyeceğimizi iyi seçmemiz gerekiyor. Genel olarak her şeyde olduğu gibi bunda da çok böyle keskin bir bakış açısına sahip olmamak gerekiyor. Şimdi gelelim aslında asıl sorunumuza. Yani ben içerik üreticisi olmak istiyorum. Uzmanlığımı, bilgimi anlatmak istiyorum ama influencer olmak istemiyorum. Ne dersen de Seda, ben ikna olmadım diyorsanız ki bu noktada yapabileceğiniz bazı alternatif içerik üretme tarzları var. Yani az önce en başta konuşmuştuk zaten. İçerik üreticilik bir çatı ve bunun altında bir sürü şey var. İşte YouTuber'lık, Instagramer'lık, TikToker'lık ve influencer'lık. Tabii ki bunların altında da içerik türleri var. Yani baktığınızda kamera karşısına geçip konuşmak bir seçenek. Uzmanlığınızı konuşarak anlatmak bir seçenek. İşte eğitim setleri hazırlayıp sunmak bir seçenek. Bunların hepsi bir seçenek. Ama tabii ki alternatif olarak farklı şeyler de var. Birazcık onlardan bahsedelim. Belki bu noktada evet içerik üretmek istiyorum ama
nereden nasıl başlayacağımı bilmiyorum ya da kendime en uygun olanı seçemiyorum diyorsanız belki bunlar da alternatif olarak size iyi hissettirebilir ve başlangıç için belki biraz daha işinizi kolaylaştırır. Bunların başında bir eğitici içerikler geliyor. Şu anda benim yaptığım gibi bir mesleğiniz, bir uzmanlığınız, bir ilgi alanınız, her gün okumaktan zevk aldığınız konuların olduğu, insanları eğittiğiniz eğitici içerikler ki bir önceki videoda konuşmuştuk hatırlarsanız. YouTube için artık bu sene eğitici ve bilgilendirici içeriklerin ön planda olacağı konuşuluyordu. O yüzden eğer bir konu hakkında bilgi sahibiyseniz ki bu videonun ortaya çıkmasına sebep olan diyetisyenin problemi gibi, diyetisyenseniz, psikologsanız, avukatsanız, mimarsanız ya da sadece kitap okumayı çok seven biriyseniz, felsefeyle ilginiz varsa bunlarla ilgili bilgilendirici içerikler yapabilirsiniz. Aynı zamanda hobi ve el sanatı, yine bunlar da yine insanların izlemekten keyif aldığı şeyler. Yani illa içerik üretmek istiyorum ama bir konu hakkında çok bilgi sahibi değilim. İnsanlara anlatacağım çok da bir şey yok. İnsanları ben bir şekilde etkileyemem ya da beni takip etmezler diye düşünüyorsanız öyle düşünmeyin. Her birimizin hobisi vardır, ilgi alanı vardır, elinin yatkın olduğu bir şey vardır. İşte örneğin resim yapmayı çok seviyoruzdur, örgü örmeyi çok seviyoruzdur. Müzikle veya sanatın bir koluyla ilgiliyizdir. Her biri bir içerik konusu. Bu konuyu seçip aslında yüzünüzü göstermeden yapabilirsiniz. Animasyonlarla yapabilirsiniz. İşte YouTube'da çok görüyoruz böyle çizim animasyonlarla yapılan içerikler var. Onları kullanabilirsiniz. Yapay zekayı ürettirdiğiniz videoları kullanabilirsiniz. Ya da işte seslendirmeleri kullanabilirsiniz. Yapmış olduğunuz video çekiminin üzerine seslendirmeler yapabilirsiniz. Kendimi gösteren bir içerik üretici olmak istemiyorum dediğiniz noktada tamamen geri çekilmek zorunda değilsiniz. Yüzünüz göstermeden de büyüyen, sayfasını büyüten ve para kazanan içerik üreticiler var, yok değil. Ve para kazanma noktasına geldiğimizde şimdi içerik üretici olmak istiyorum, influencer olmak istemiyorum, markalarla işbirliği yaparak para kazanmak istemiyorum. Ben nasıl para kazanayım diyorsanız eğer bu seçmiş olduğunuz konu, niş, her neyse az önce konuştuk ya seçtiniz ve onunla ilgili içerikler üretmeye başladınız. Zaten şu anda ilk defa içerik üretici olarak başlıyorsanız girebileceğiniz en güzel platformlardan bir tanesi bence YouTube. Eğer kazanç noktasında düşünüyorsanız. Çünkü Türkiye genelinde konuşacak olursak şu anda Türkiye'de ürettiğiniz Instagram içeriklerinden Instagram size herhangi bir para ödemiyor. TikTok'ta da aynı şekilde. Ben canlı yayınlar açarım ve o şekilde içerikler üreterim ve oradan da para kazanırım diyorsanız TikTok güzel bir alternatif olabilir. Onun dışında işte YouTube'a yapmış olduğunuz videoları seri şekilde yaparsanız, hızlı hızlı üretirseniz ve gerçekten güzel bir konu seçip doğru bir kitle elde ederseniz o zaman hızlı hızlı yaptığınız videolardan para kazanma özelliklerinizi açarsınız ve paranızı kazanmaya başlarsınız. Onun dışında diyelim ki işte psikolojiyle, tarihle bir ilginiz var ve tarih üzerine içerikler yapmaya başladınız. Yüzünüzü göstermeden işte böyle grafik şeklinde ya da fotoğraflarla seslendirmeli içerikler yapmaya başladınız. Sayfanızı büyüttünüz. Burada işbirliği gelecek diye endişelenip kaygılanmanıza gerek yok. İşbirliği geldiğinde şöyle bir şey oluyor. İşte örneğin kitaplarla ilgili bir kitapçıdan işbirliği geldi size. Tarih kitaplarını size göndermek istedi ve videoda adınızı geçirmesini istedi. Böyle bir şey olduğunda şöyle bir kaygı oluşuyor bence. Takipçilerim bana güvenmeyecek. Yani ben bugüne kadar hep kendim yaptım. İşte bugün sponsor geldi. Takipçilerim artık bana güven duymayacak ve işbirliği yaptığım için eskisi gibi beni sevmeyecek. Öncelikle böyle bir kaygı içerisine giriyorsanız girmeyin. Çünkü takipçilerinizle bir süre o bağı kurarsanız, samimiyeti kazanırsanız ve size gerçekten güvenmelerini sağlarsanız, az önce konuştuğumuz her şeyi düşünerek, önerilerinizde tutarlı olursanız, söylemlerinizde tutarlı olursanız, bir işbirliği geldiğinde, bir marka size işbirliği teklif ettiğinde bakın inanın o kitle sizden daha çok sevinecek. Tabii ki içinde çıkıntılık yapanlar olacak. Tabii ki eleştirenler olacak. Bu da başka videonun konusu olsun istiyorum zaten. Ama eleştiri hep gelecek. Yani siz dünyanın en zeki insanı da olsanız, en akıllı insanı da olsanız, söylediğiniz her şeyi kaynaklarla destekleseniz bile birisi gelecek ve size bir şey söyleyecek. Çünkü bazıları böyledir. Dijitalde böyle tipler vardır. O yüzden bunları düşünmeyin ama söylediğim şeyi düşünün. Siz gerçekten o kitleyle güzel bir bağ kurarsanız işbirliği aldığınızda o kitle sizden daha çok sevinecek. Çünkü verdiğiniz emeği görüyorlar. Verdiğiniz emeğin karşılığında da işte markaların sizi keşfetmiş olması o kitleyi gururlandırıyor, mutlu ediyor. Çünkü siz orada bir topluluk oluşturuyorsunuz. Bakın bu önemli. İçerik üretici olmak istiyorsanız yapmanız gereken en temel şey sadık bir topluluk oluşturmak. Onlarla konuşmak, onları anlamak, onları dinlemek, onlardan gelenlere gerçekten güzel dönüşler vermek.
içeriklerinizde onlara yer vermek. O yüzden bunları güzel bir zemine oturtup güzel bir şekilde inşa ederseniz işbirliği geldiğinde de gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Bir diğer tarafta kazanç noktasında sadece işte Instagram özelinde konuşalım şimdi. Sadece işbirliğiyle tabii ki para kazanmak zorunda değilsiniz. Ne yapabilirsiniz? İşte hobi seçtiniz, el sanatı seçtiniz, bir uzmanlık konusu seçtiniz, içeriklerinizi üretmeye başladınız, belli başlı bir topluluk inşa ettiniz. Bu konuyla ilgili eğitimler hazırlayabilirsiniz, webinarlar yapabilirsiniz. Başkalarıyla, başka uzmanlarla, alanında uzman olan kişilerle ortak çalışmalar yapabilirsiniz. Yani illa bir markanın bir ürününü tanıtmak zorunda değilsiniz. Böyle bir zorunluluğunuz yok. O yüzden siz önce içerik üretmeye odaklanın. İçerik üreterek bir topluluk inşa etmeye odaklanın. Belli bir topluluğa eriştikten sonra artık o zaman kazanç yollarını araştırmaya başlayın. Zaten siz güzel bir kitle inşa ettiğinizde sadece markalar değil, farklı kurum ve kuruluşlar da sizinle işbirliği için iletişime geçiyor olacaklar. O yüzden hangi size uygunsa onu seçebilirsiniz. Yani içerik üretmenin sonunda elbette bir kazanç kapısı var. Elbette bir kazanç noktası var. O yüzden sadece işte bir markanın bir ürünü tanıtmak zorundayım ya da bütün gün Instagram hikayelerimde link vererek para kazanmak zorundayım gibi düşünmeyin. Bu da kötü bir şey değil bu arada. Yani böyle bir algınız varsa lütfen bunu da artık aşın. Yani az önce söylediğim gibi güvenilirseniz, samimiyseniz, gerçekten kullandığınız ve emin olduğunuz şeyin linkini veriyorsanız ve abartmıyorsanız tabii ki link vererek de elde etmek çok doğal. Bu sosyal medyanın, içerik üreticiliğin gördüğünüz gibi literatürde de karşılığı olan bir sonucu. O yüzden bakış açınızı değiştirmenizi istiyorum. İçerik üreticilik, influencerlık, fenomenlik, adına ne derseniz deyin. YouTuber'lık, TikToker'lık hiç fark etmez. Kavramlar farklılaşabilir. Yani o kavramın altını yine siz dolduracaksınız. Özgün tarzınızla, farkınızla, sunmuş olduğunuz samimiyetle siz dolduracaksınız. Aynı konuyu anlatan 10 kişi olabilir ama hepsi farklı tarafından anlatıyor. Farklı şekilde anlatıyor ve kim neyi takip etmek istiyorsa onu seçiyor. O yüzden siz kafanızdaki o soru işaretini bir kenara koyun. Oturun. Ben ne yapmak istiyorum? Hangi konuda iyiyim? Neyi becerebiliyorum? Bunu düşünün ve üretmeye başlayın. Yani siz yola çıkın, yol size görünecek. Toparlayacak olursak şunu söyleyebiliriz. İçerik üreticilik eşittir influencerlık demek değildir. İçerik üreticilik eşittir güven vermeyen insanlar demek değildir. İçerik üreticilik eşittir kötü değildir ve her içerik üreticisi influencer olmak zorunda değildir. Meslekle, uzmanlıkla da içerik üretmek, uzmanlaşmak mümkündür. Kendinizi danışman, mentor, uzman, eğitimci nasıl adlandırmak istiyorsanız adlandırabilirsiniz. Uzman dijital içerik üretici diyebilirsiniz. Dijital içerik üretici ve danışman diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Influencer diyebilirsiniz. Yani kavramlara çok takılmayın. Öğrenin neyin ne anlama geldiğini ve kendinize ona göre bir yol seçin. Güven vermeyen influencerlara bakmak yerine ya da işte samimi olmayan içerik üreticileri görmek yerine samimi olanları görün, güven verenleri görün ve insanlarla gerçekten güzel bağlar kuranları görün ve onları örnek alın ve onlar aslında sizin yolunuzu şekillendirsinler. Videonun sonuna doğru gelirken umarım bu konudaki o bakış açınızı ya da işte negatif algınızı biraz olsun kırmışımdır diye umut ediyorum. Umarım artık influencerlığa böyle çok kötü bir şeymiş gibi bakmıyorsunuzdur ve içerik üretmek istiyorum ama influencer olmak istemiyorum noktasındaki soru işaretleriniz bir nebze olsun umarım azalmıştır. Bu noktada siz ne düşünüyorsunuz? Ben merak ediyorum. Influencer olmak sizce kötü bir şey mi? Siz de içerik üretici olmak ama influencer olmak istemeyenlerden misiniz? Ya da hala kendinizi nasıl konumlandıracağınızı bulamayanlardan mısınız? Bunu yorumlarda konuşmak isterim. Ve yine bu tarz kafa karışıklığı yaratan konularda benimle paylaşırsanız üzerine içerikler üretmek isterim. Bu serinin adını da içerik üreticilerin haklı telaşları koydum ve onu da oynatma listelerinde sabitledim. Hoşuma gitti çünkü gerçekten her birimiz içerik üreticiyiz. Yani baktığınızda ben de kendime çok influencer demiyorum. Hatta hiç influencer demiyorum ama içerik üretiyorum ve içerik üreterek insanları bilgilendiriyorum. İşte okuduklarımdan paylaşımlar yapıyorum. Öğrendiklerimi aktarıyorum. İşte bazı konularda evet influence da ediyorum, etkileyebiliyorum. Çünkü bunun kötü bir şey olmadığını biliyorum. O yüzden siz de bilin istiyorum. O yüzden bu içerik üretenlerin haklı telaşları çok hoşuma giden bir konsept oldu. Bu konseptle ilgili aklınıza takılan şeyler varsa benimle paylaşırsanız bana da çok güzel yol gösterici olur.
olursunuz. Ve videonun başındaki diyetisyen hanımefendiye dönmek istiyorum. Diyorum ki başlayabiliriz. Onun üstesinden geliriz ve onun gibi düşünenler varsa diyorum ki başlayabilirsiniz, üstesinden gelebilirsiniz. İçerik üretici olabilirsiniz, influencer olabilirsiniz, en iyisi de olabilirsiniz. Ama güven verip, samimi olup, insanları kandırmadığınız sürece, onlarla bağ kurduğunuz sürece, güzel bir topluluk inşa ettiğiniz sürece bu geleceğin iş kolları arasında yerinizi alabilirsiniz. Tren gidiyor, treni kaçırmayın. İçerik üretici olmak istiyorsanız olun. Mevcutta bir işiniz olabilir, yine olabilirsiniz. Bir ilgi alanıyla ilgili içerik üretmek istiyorsunuz, olabilirsiniz. Yani bu kötü bir şey değil. İçerik üreticilik çok güzel bir şey. Çok keyifli bir şey bence. İnsanlarla bir şeyler paylaşıyor olmak. Ama kolay bir şey de değil. Arkasında kocaman bir emek var. Bunu kabullenmeniz gerekiyor. Eğer içerik üreticiliğe karşı da "Ya yaptıkları yerden para kazanıyorlar" gibi düşünenler varsa onların da böyle düşünmemesini istiyorum. Çünkü baktığınızda mesela içerik üretmeyen ama tüketen insanlar var ve akşamları işte YouTube'u açıp canınız sıkıldığında birilerinin videosunu açıp izliyorsunuz ve onlar içerik üreticiler ve sizin için emek veriyorlar, para harcıyorlar. İşte belki seyahat ediyorlar ve dünyanın öbür ucuna gidiyorlar, kendilerini riske atıyorlar. Ya da işte benim gibi evde oturarak video çekmeye çalışanlar, işte günlerce bir şeyler okuyorlar, bilgi edinmeye çalışıyorlar ve size bir şeyler aktarmaya çalışıyorlar. O yüzden içerik tüketici taraftaysanız da içerik üretenlere yattığı yerden para kazanıyor gözüyle bakmayın. Herkesin her işe verdiği emek, her işe verdiği çaba farklı farklı. Kabul edelim, hepimiz bir şeyler için emek harcıyoruz. O yüzden hani birbirimizi yargılamak ve eleştirmek yerine yapıcı olalım. Evet, kötüler var. Her şeyde olduğu gibi bu alanda da, bu sektörde de kötüler var. Kötüleri değil, iyileri görmeye çalışalım. Kötüleri elimizden geldiğince uyarmaya ve düzeltmeye çalışalım. Ama biz eğer bu yola çıkacaksak iyilerden örnek alalım. Umarım influencer, içerik üretici, olumlu olumsuz yanları gibi şeyleri birazcık daha kafamızda oturtmuşuzdur. Ben bu konuyu konuşmaktan çok keyif aldım. Çünkü söylediğim gibi bu aralar üzerine çalıştığım bir konu ve önümüzdeki 3-4 ayda üzerine yoğunca çalışacağım bir konu. O yüzden kanala bununla ilgili bol bol içerikler geliyor olacaktır eminim. Ve umarım siz de keyif almışsınızdır, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, hala abone değilseniz abone olmayı ve bu konularla ilgili kafa karışıklığı olan arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşmayı unutmayın. Hep söylüyorum, destekleriniz benim için ve tüm içerik üreticiler için çok kıymetli. Çünkü desteklendikçe büyüyen bir alan bu. O yüzden desteklerinizi benden ve diğer sevdiğiniz içerik üreticilerden eksik etmemenizi rica ediyorum. Ve içerik üretici olmaya karar verdiyseniz ama hala adım atamıyorsanız bugün o ilk adımı atmanızı istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.